Bu kanal post-apokaliptik ve zombi salgını temalı hikayeler anlatıyor. İnsanlığın yok oluşla yüz yüze geldiği karanlık bir dünyada hayatta kalma mücadelesini ve unutulmaz sahneleri sizlere aktarıyorum. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Başlangıç. Her şey sıradan bir gün gibi başlamıştı. Alarmın tanıdık sesiyle uyandım. Alışkanlık haline gelmiş sabah rutinimi tekrarladım. Kahvemi hazırladım, aceleyle giyinip işe doğru yola çıktım. Günün ilk saatleri her zamanki gibi birbirine benzeyen adımların tekrarıydı. İşe vardığımda da farklı değildi. Bilgisayar ekranı, evraklar, yüzlerce kez duyduğum sesler, mekanikleşmiş hareketler. Hepsi bildik ve sıradandı. Ama öğle vakti işten çıkmak için kapıdan adımımı attığım o anda her şey değişti. Tüm benliğimi sarsan, tarif edilmesi zor bir ses duydum. Ne kulaklarıma ne de aklıma ait gibiydi. Daha çok ruhuma dokunan bir yankıydı. Bir an için gerçeklikle hayal arasındaki çizgi silinmiş gibiydi. Ses öylesine güçlü, öylesine derindi ki, duymamla beraber ona inanmak arasında en ufak bir boşluk kalmadı. Sanki tüm hücrelerim, tüm varlığım o sözleri onaylıyor, kabul ediyordu. O ses bana yıllardır filmlerde hayranlıkla izlediğim, kitaplarda merakla okuduğum, hatta kimi zaman kendi kendime acaba ben böyle bir durumda ne yapardım diye düşündüğüm o senaryoyu fısıldıyordu. Bir zombi kıyameti kapıdaydı. Gelişini ilan eder gibi değil, kesin bir hüküm verir gibiydi. Hazırlan, diyordu. Hazırlan çünkü yalnızca bir haftan var. Sanki evrenin kendisi bana bir oyun kurmuştu. İlahi bir güç, kurallarını kendi koyduğu bir meydan okumayı önüme bırakmış gibiydi. 7 gün, ne eksik ne fazla. Tam 7 gün bana tanınmış bir mühlet. O an sesin söylediğine o kadar derin bir inançla bağlandım ki aklımdan en ufak bir şüphe dahi geçmedi. Delirdim mi diye sormadım kendime ya da bunu gerçekten duydum mu diye sorgulamadım. Bütün benliğim, bütün hücrelerim tek bir gerçekliğe kilitlenmişti. Kıyamet geliyordu. Derin bir nefes aldım. İçimde hem tarifsiz bir korku hem de garip bir heyecan vardı. Bir yanım yaklaşan felaketin ağırlığıyla ürperirken, diğer yanım yıllardır düşlediğim o senaryonun içinde olmanın garip coşkusunu hissediyordu. O gün aldığım bu haberle birlikte bitti. Akşamı önümdeki 7 günün ilkini nasıl değerlendireceğimi düşünerek geçirdim ve kendi kendime söz verdim. Hazırlıklarım başlayacak, hiçbir ayrıntıyı şansa bırakmayacaktım. Kimseyi inandırmaya çalışarak vakit kaybedemezdim. Zaten kim inanırdı ki böyle bir şeye? Birine çıkıp 7 gün içinde zombi kıyameti başlayacak desem, gözlerindeki şüpheyi görmem uzun sürmezdi. En iyi ihtimalle bana acır, en kötü ihtimalle akıl sağlığımdan kuşku duyarlardı. Ben de onların yerinde olsam muhtemelen aynı şeyi düşünürdüm. Ama mesele inandırmak değildi. Mesele önümdeki gerçeğe hazırlanmaktı. Ve bu hazırlık sadece kendim için değildi. Hayatımda en değerli olanlar, eşim, 3 kedim ve ailem artık doğrudan benim sorumluluğum altındaydı. Onları hayatta tutmalıydım. Ne pahasına olursa olsun bu kıyametten sağ çıkmalarını sağlamalıydım. Kafamın içinde istemsizce tekrar eden bir soru vardı. Ya delirdiysem? Defalarca sordum kendime, defalarca tereddüt ettim ama her seferinde aynı cevaba ulaştım. Hayır, delirmemiştim çünkü o ses öylesine yüce, öylesine sarsıcı ve ikna ediciydi ki doğruluğundan şüphe etmek, güneşin varlığını inkar etmek kadar anlamsız geliyordu. O andan itibaren kararımı verdim. Önümde yalnızca 7 gün vardı ve bu 7 günü sevdiklerimi hayatta tutacak bir planın temellerini atarak geçirmek zorundaydım. 1. gün, ilk hazırlıklar. Zar zor uyuduğum gecenin sabahı gözlerimi açar açmaz içimde tek bir düşünce vardı. Zaman kaybetmemeliydim. İlk iş olarak tüm döviz ve altınlarımı bozdurdum.
Biriktirdiğim ne varsa nakde çevirdim. Yaklaşık 3 milyon liraya yakın bir miktar elimdeydi. Bu para artık geleceğim, sevdiklerimin güvenliği ve hayatta kalma ihtimalimiz için kullanılacaktı. Bir lüks, birikim ya da yatırım değil, sadece bir kurtuluş sermayesiydi. Parayı cebime koyar koymaz soluğu güvenlik görevlisi olarak çalışan dostum Jacob'ın yanında aldım. Jacob yıllardır tanıdığım, beni sorgusuz sualsiz dinleyen sıkı bir arkadaşımdı. Onun yanında kendimi her zaman güvende hissetmişimdir. Yanına vardığımda konuyu hiç dolandırmadan söyledim. Jacob, acilen silaha ihtiyacım var. Gözlerinde kısa bir şaşkınlık belirdi. Bir sorun mu oldu diye sordu endişeyle. Başımı iki yana salladım. Hayır, özel bir sorun yok ama bana silah lazım. Yardımcı olabilir misin? Saniyeler sürdü sadece. Jacob'un yüzündeki tereddüt yerini kararlılığa bıraktı. Beni sorgulamadı, gereksiz bir şey sormadı. Tamam dedi, yardımcı olacağım. Şükür ki onun ruhsatı vardı. Benim öyle bir süreci bekleyecek vaktim yoktu. Onun sayesinde aynı gün içinde bir silah bayisine gidip ihtiyaçlarımızı aldık. Rafların önünde dururken ilk kez bu kadar somut bir şekilde yaklaştığını hissettim kıyametin. Soğuk metal, barut kokusu, fişek kutularının ağırlığı, hepsi yaklaşan fırtınanın işaretiydi. O gün 3 adet tüfek ve 300 adet fişek aldık. Paranın ilk harcaması buydu. Elimdeki silah çantasını kavradığımda içimde tuhaf bir his doğdu. Hem korku hem de garip bir güven duygusu. Sanki yaklaşan karanlığa karşı ilk kalkanımı edinmiş gibiydim. Aldığımız silahları dikkatlice aracın bagajına yerleştirdik. Metalin soğukluğu hala ellerimdeydi. Jacob'a teşekkür edip vedalaşmadan önce içimde bir dürtüye engel olamadım. Ona dönüp gözlerinin içine baktım. Jacob, zombi salgını çıkacak. Hazırlanmalısın. Bir anlık sessizlik oldu. Gözleri ürkekçe üzerimde gezindi. Dudakları aralandı, sesi kısık ve endişeliydi. İyi misin? Şaka yapmıyorsun değil mi? Kararlı bir tonla başımı salladım. Ciddiyim. Söylediklerime inan ya da inanma ama kendini korumaya hazır ol. Jacob'ın yüzünde hala sorgulayan bir ifade vardı ama cevap vermedi. Aramızda ağır bir sessizlik oluştu. Daha fazla bir şey söylemeden arabama bindim ve uzaklaştım. Rotamı hemen bir yapı markete çevirdim. Rafların arasında dolaşırken artık alışveriş yapıyor gibi değil, hayatta kalma planımı parça parça kuruyor gibiydim. İhtiyaçlarım belliydi. Güçlü tamir bantları, alçı, balyoz, balta, sağlam bıçaklar. Ateş yakmak için jel, çeşitli boylarda PVC borular, dayanıklı çöp torbaları, hijyen malzemeleri. Hatta küçük elektronikler için yeterli olacak taşınabilir bir güneş paneli bile aldım. Her ürün, yaklaşan günlerde bana kalkan olacak küçük birer parça gibiydi. Ardından doğruca bir eczaneye gittim. İlk olarak 10 kutu ağrı kesici aldım. Ama bu yeterli değildi. Daha fazlasına ihtiyacım olacağını biliyordum. Burada devreye kuzenim Jennifer girdi. O bir doktordu ve bana sahte bir rapor düzenleyerek yardımcı oldu. Onun sayesinde 10 kutuda antibiyotik alabildim. Raflardan gazlı bezler, vitamin takviyeleri ve en önemlisi içme suyunu güvenle kullanmamı sağlayacak su arıtma haplarını da sepete ekledim. Torbalara yüklenen her ilaç, her kutu bana biraz daha nefes aldırıyor, biraz daha güven veriyordu. Ama içimdeki sıkıntı hala geçmemişti. 7 gün çok çabuk bitecekti. Yapılacak daha çok iş vardı. Günün son durağı belliydi. Sucu, silahlar, aletler, ilaçlar hepsi önemliydi. Ama su olmadan hiçbirinin anlamı yoktu. Arabamı dükkanın önüne çektim. İçeri girip hiç vakit kaybetmeden istediklerimi söyledim. 15 tane damacana, 20 litreliklerden. Satıcı önce şaşkınlıkla baktı, sonra kısa bir gülümsemeyle "Bayram hazırlığı mı?" diye sordu. Ben cevap vermedim. Sadece başımla onayladım. Açıklama yapmaya niyetim yoktu.
Kısa süre sonra damacanalar kamyonetimin kasasına yüklendi. Metal taşıma kancalarının çıkardığı gıcırtı suyun şırıltısıyla birleştiğinde bana garip bir huzur verdi. Yola çıktığımda kasada sallanan su bidonlarının tok sesleri bana yaptığım hazırlığın ağırlığını hatırlatıyordu. Ama bu sadece başlangıçtı. 15 damacana yetmezdi. Aynı seferi 4 kez daha tekrarlamayı planladım. Toplamda yüzlerce litre su yaklaşan günlerde bizim can damarımız olacaktı. Hepsini savunmamı kuracağım yere, babamın apartmandaki dubleks evine taşıyacaktım. Orası benim sığınağım olacaktı. Çocukluğumun geçtiği evin duvarları artık kıyametin sert rüzgarına karşı bizim kalkanımız olacaktı. Günün sonunda kamyonetimin kasasına bir kez daha baktım. Silah çantası, alet kutuları, ilaç torbaları ve damacanalar. Hepsi bir araya geldiğinde sanki kaosun ortasında kurduğum küçük bir düzenin ilk işaretleri gibiydi. Ama içimde bir ses fısıldıyordu. Bu sadece başlangıç. Önünde 6 gün daha var ve her gün dünden daha zor olacak. Son damacanayı da kamyonetten indirip dubleksin kapısının önüne koyduğumda omuzlarımdan aşağıya doğru yayılan bir yorgunluk hissettim. Kaslarım sızlıyor, nefesim düzensizleşmişti. Ama içimdeki ağır yorgunluğu bastıran başka bir duygu vardı. Tamamladım. Günün en önemli hazırlıklarını bitirmiştim. Zili çaldım. Kapıyı açan ufak yeğenim Sky oldu. Her zamanki neşeli haliyle yüzüme baktı ama bu defa gözlerimden taşan yorgunluğu fark etmişti. "Amca, çok yorgun görünüyorsun," dedi masum bir sesle. Sonra kapıyı ardına kadar açarak beni içeri buyur etti. O an rutin bir aile akşamına adım atar gibiydim. Aslında alışıldık bir gündü onlar için. Benim içinse kıyametin gölgesindeki ilk akşamdı. Mutfaktan gelen tabak çanak sesleri annemle babamın yemek hazırlığında olduğunu belli ediyordu. Sıcak ekmek kokusu, kavrulmuş soğanın mis gibi aroması evin içine yayılmıştı. Çoğu akşam olduğu gibi yine sofrayı donatıyorlardı. İçeriden yükselen elektronik seslerse başka bir sahnenin işaretiydi. Diğer yeğenim Black, odasında PlayStation'ın başında sanal bir dünyada savaşıyordu. Onların bu sıradan hallerini görmek içimi hem ısıttı hem de burktu. Bir yanda ailemin bana sunduğu huzur, diğer yanda kimsenin bilmediği yaklaşan felaketin ağırlığı. "Merhaba," dedim yüksekçe, herkesin duyacağı bir sesle. Annem mutfaktan başını uzatıp gülümsedi. Babam kısaca selam verdi. Ben önce banyoya gidip ellerimi yıkadım. Yorgunluğumu yüzümdeki damlalarla bastırmaya çalıştım. Ardından ağır adımlarla oturma odasına geçtim. Orası babamla konuşmam gereken yerdi. Bu ev artık sadece bir yuva değil, aynı zamanda gelecekteki savunmamın kalbi olacaktı. Ve bunu ona açıklamam gerekiyordu. Her zamanki sevecenliğiyle yanıma gelen babam yüzüme dikkatle baktı. Yorgun halimi fark etmişti ki, "Bugün işte çok mu yoruldun oğlum?" diye sordu. Gözlerimi kaçırmadan hafifçe başımı salladım. "Biraz yoruldum baba," dedim. Sonra derin bir nefes aldım. "Ama oturur musun? Seninle konuşmam gereken bir şey var." Babam merakla yanıma oturdu. Gözlerini gözlerime dikti. Onun bu bakışı beni hem rahatlattı hem de ağırlaştırdı. Söyleyeceklerim kolay şeyler değildi. "Baba," dedim sesim titrerken, "şimdi sana anlatacağım şey delice gelecek. Beni yanlış anlama. Ne aklımı yitirdim ne de şaka yapıyorum. Sağlıklıyım. Ama biliyorum sana saçma, mantıksız, hatta hastalıklı gibi görünecek. Yine de senden tek bir şey istiyorum. Bana güven. 35 senelik oğluna bugün her zamankinden daha çok güven." Babam hiç kıpırdamadan beni dinliyordu. Kalbim deli gibi atıyordu. "Sana şunu söylüyorum," dedim. "Bir hafta içinde zombi kıyameti başlayacak." Sözler ağzımdan çıkar çıkmaz odada ağır bir sessizlik oldu. Hemen ekledim. "Biliyorum, kulağa delilik gibi geliyor. Belki aklını kaçırmış birinin saçmalıkları gibi. Ama değil. Dün o sesi duydum. Belki Allah'ın bana doğrudan ilettiği bir uyarıydı. Belki de başka bir güç.
Ama o ses öyle yüce, öyle sarsıcıydı ki beni hiçbir şeyin ikna edemeyeceği kadar inandırdı. Ve ben buna kalbimin en derininden inanıyorum. Babam hala sessizdi. Ben devam ettim. Eğer yanılıyorsam en kötü ihtimalle biraz para kaybetmiş olacağız. Biraz stok yapmış, biraz gereksiz önlem almış olacağız. Ama eğer haklıysam, eğer söylediklerim gerçekleşirse, o zaman attığımız her adım, aldığımız her önlem hayatımızı kurtaracak. İster bana yardımcı ol, ister bana şüpheyle bak, fark etmez. Ben bu hazırlıkları yapacağım. Sözlerim bitince babam uzun süre sustu. Gözlerini bana dikmişti, sanki beni en derinlerime kadar okumaya çalışıyordu. Dakikalar gibi gelen bir sessizlikten sonra başını hafifçe salladı. "Oğlum," dedi. Sesi titrek ama kararlıydı. "Ben senin her zaman arkandayım. Her zaman yanında oldum, seni destekledim. Madem böyle diyorsun, ben de senin yanında olacağım. Baban olarak ne diyorsan yapacağım. Sonumuz hayırlısı olsun." İçimdeki ağırlığın bir kısmı o anda kalktı. O an anladım ki yalnız değildim. İkinci gün. Konserve planı. Babamın bana duyduğu güven, yaklaşan kıyametin karanlığında içimde yanan en parlak ışık oldu. Hayatımda ilk kez bu denli büyük bir yükün altında hem yalnız olmadığını hem de gurur duyulduğumu hissettim. Sabah uyandığımızda evin içinde derin bir sessizlik hakimdi. Annem ve yeğenlerim hala uyuyordu. Mutfağa geçip babamla küçük bir kahvaltı yaptık. Babam çayından bir yudum alırken gözlerini bana dikti. "Evet," dedi. "Nedir plan?" Planın adı çoktan hazırdı. Konserve. Öncelikle bir gün önce kapının önüne yığdığım 75 damacanayı evin üst katındaki salona taşıdık. Kat kat dizilen damacanalar evin içinde dev bir kale duvarı gibi yükseliyordu. Taşırken annem ve yeğenlerim hala uyuyordu. Onların sessiz nefes alışları arka planda yankılanırken biz görünmeyen bir savaşın ilk mevzilerini kuruyorduk. Ardından sıra gıdaya geldi. Hesap basitti ama ürkütücüydü. Biz 8 kişiydik. Ben, eşim, annem, babam, 2 yeğenim, abim ve onun eşi. 8 can. Her birimiz günde 2 konserve tüketse bu toplamda günde 16 konserve demekti. 10 günde 160, 100 günde ise 1600 konserve. Böylece süpermarketin yolunu tuttuk. Market arabalarını tek tek doldurmaya başladık. Bir arabaya 100 konserve sığıyordu. 16 araba. Yanına 200 kilo un, çuvallar dolusu tuz, şeker, yağ, çocuklar için bisküvi ve çikolata da ekledik. Raflardan aldığımız ürünler adeta küçük bir kasaba bakkalını donatacak kadar fazlaydı. Kasiyerlerin şaşkın bakışları üzerimizdeydi. Belki de bizi yeni açılacak bir bakkal sandılar. Tüm bu ürünleri kamyonetime yükleyip eve taşımamız saatler sürdü. Tam 4 saat boyunca durmaksızın taşıdık. 5 sefer yapmamız gerekti. Her seferde kaslarım biraz daha ağrıdı. Her adımım biraz daha ağırlaştı. Ama kamyonetin boşalıp dolması bana bir şey hatırlatıyordu. Hayatta kalıyoruz. İlk seferin ardından annem babamı telefonla aradı. Damacanaları görmüş olmalıydı. "Bu ne böyle?" diye sordu endişeyle. Babam kısa bir sessizlikten sonra sakin bir ses tonuyla cevap verdi. "Eve geldiğimizde hepsini anlatacağız." Annem tatmin olmamıştı belki ama daha fazla üstelemedi. O an anladım ki yakında bütün aileye gerçeği açıklamanın vakti gelecekti. Annemle, abimle ve abimin eşiyle konuşma işini babama bırakmıştım. Bu yükü o taşıyacaktı. Çünkü onun sözleri benden daha ağır basardı. Bense eve uğramadan karşıdaki pet shop'a geçtim. Kediler. Onlar da bizim ailemizin bir parçasıydı. Onları ihmal edemezdim. Dükkanda vakit kaybetmeden ihtiyacım olanları söyledim. Tam 100 kilo kuru mama. Çuvalları tek tek kamyonete yüklerken içimde tuhaf bir düşünce belirdi. Gerekirse gelecekte bu mamalar insan besini olarak bile kullanılabilirdi. Böyle bir düşünce aklımdan geçerken bile boğazım düğümlendi.
Ama kıyamet planında her şeyin mümkün olduğunu biliyordum. Yanına bol miktarda kedi kumu, konserve yaş mama ve vitaminler de aldım. Kediler için hazırladığım bu kumanya aslında bizim de sigortamız gibiydi. Eve döndüğümde kapının zilini çaldım. Kapıyı babam açtı. Yüzünde ağır bir yorgunluk ama aynı zamanda bir kararlılık vardı. Evin içine adımımı attığımda derin bir sessizlik hissettim. O sessizlik söylenmemiş sorularla doluydu. Abim oturma odasında oturmuş, telefon ekranına kilitlenmişti. Büyük ihtimalle internette bir anda böyle hezeyanlar yaşayan insanlar hakkında araştırma yapıyordu. Annem ise mutfak masasında ellerini birbirine kenetlemiş, gözleri hafifçe dolmuştu. Gözlerinde hem korku hem de çaresizlik okunuyordu. O akşam ikinci günün bitimine doğru babamla beraber gün boyu aldığımız tüm malzemeleri evin içine istifledik. Gıdaları, ilaçları, suları, aletleri. Salondaki duvarlar adeta bir depo gibi dolmaya başlamıştı. Her yığdığımız koli bana güven verse de annemin yüzüne baktığında içimde bir sızı oluşuyordu. Annem bu durumu kabullenmekte zorlanıyordu. Bir yandan bilime yaslanıyor, oğlumun psikolojisi bozuldu mu acaba diye düşünüyor, bir yandan dine yöneliyor, belki de bu Allah'ın imtihanıdır diyordu. Dualar mırıldanıyor, sonra derin düşüncelere dalıyordu. İçinde fırtınalar koparken biz hazırlık yapmaya devam ettik. İşte bu, ikinci günle ilgili hatırladığım son andı. Yorgunluğun, endişenin ve belirsizliğin arasında içimde tek bir duygu ağır basıyordu. Geri dönüş yoktu. Üçüncü gün. Evlilik yıl dönümü. Hayatta kalmak için gerekli malzemelerin çoğunu almıştım. En azından içim böyle söylüyordu. Daha önümde 4 gün vardı. Bu bana tuhaf bir rahatlık veriyordu. O yüzden o sabah hazırlıklara kısa bir ara verdim. Çünkü bugün eşim Chloe yurt dışındaki ailesinin yanından dönüyordu. Aracımı havaalanının pahalı otoparkına bıraktım. İçimden nasıl olsa önümüzde kıyamet var, birkaç liranın hesabını yapmanın ne anlamı var diye geçirdim. Uçağa gelene kadar terminaldeki bozuk parayla çalışan masaj koltuklarından birine oturdum. Sırtıma vuran mekanik hareketler günlerdir biriken yorgunluğumu az da olsa hafifletti. Belki de bu an kıyametten önceki son küçük lüksündü. Sonra geliş kapısına yöneldim. Yolcular birer birer çıkıyordu. Kalabalığın arasında gözlerim onu arıyordu. Derken bir ses duydum. "Aşkım, buradayım." Sesin geldiği yöne döndüm. İşte oradaydı. Chloe. Adımlarımız hızlandı, aramızdaki mesafe kapandı. Ona sarıldığımda dünyadaki bütün tehlikeler bir anlığına yok oldu. Onun kokusu, teninin sıcaklığı bana ev hissini hatırlattı. Chloe gelecekten habersiz bana uçakta yaşadığı sıradan anıları büyük bir heyecanla anlatıyordu. Yanındaki küçük valizini sürüklerken gözleri parlıyordu. Arabaya doğru yürürken bana şakacı bir gülümsemeyle takıldı. "Oo beyefendi, bakıyorum paraya kıymışsınız. Havaalanının otoparkına mı bıraktınız arabayı?" Ben sadece gülümsedim. Söylemedim. Söyleyemezdim. Onun bilmediği şey şuydu. Cebimde milyonlarca lira vardı. Ve bu para onunla birlikte hayatta kalabilmemiz için bir kurtuluş biletiydi. Kamyonetimize binip yola koyulduk. Ben direksiyona geçtiğimde Chloe hala coşkuyla konuşuyor, uçaktaki ikramlardan yanındaki yolculara kadar her ayrıntıyı anlatıyordu. Ben ise bir yandan onu dinliyor, bir yandan da kafamın içinde tek bir düşünceyi yineliyordum. Nasıl söyleyeceğim ona? Direksiyon başında yan koltukta oturan Chloe'nin heyecanlı anlatışını dinlerken kafamın içinde aynı soru dönüp duruyordu. Acaba gerçekten bir anlık delirmiş miydim? Acaba bütün bunlar, o ses, kıyamet hazırlıkları, konserve dağları, damacana kuleleri, zihnimin bana oynadığı bir oyun muydu? O kadar konserveyi tek başıma ömür boyu tüketirdim herhalde. Bu düşünce içimde minicik bir kıpırtıydı sadece. Çünkü o sesin bana verdiği kesinlik, o sarsıcı inanç hala kemiklerimde yankılanıyordu. Delirmediğimi söylemekten sıkılmıştım ama söylemekten başka çarem yoktu. Bir an direksiyondan gözlerimi ayırıp eşime baktım. Derin bir nefes aldım.
Aşkım, sana bir şey söyleyeceğim, dedim. Sesimdeki ciddiyet onun gülümsemesini susturdu. Şaka yapmıyorum. Delirmedim. Korkmana gerek yok. Ama korksan da yapacak bir şeyimiz yok. Direksiyon başında yan koltukta oturan Chloe'nin heyecanlı anlatışını dinlerken kafamın içinde aynı soru dönüp duruyordu. Acaba gerçekten bir anlık delirmiş miydim? Acaba bütün bunlar, o ses, kıyamet hazırlıkları, konserve dağları, damacana kuleleri, zihnimin bana oynadığı bir oyun muydu? O kadar konserveyi tek başıma ömür boyu tüketirdim herhalde. Bu düşünce içimde minicik bir kıpırtıydı sadece. Çünkü o sesin bana verdiği kesinlik, o sarsıcı inanç hala kemiklerimde yankılanıyordu. Delirmediğimi söylemekten sıkılmıştım ama söylemekten başka çarem yoktu. Bir an direksiyondan gözlerimi ayırıp eşime baktım. Derin bir nefes aldım. Aşkım, sana bir şey söyleyeceğim, dedim. Sesimdeki ciddiyet onun gülümsemesini susturdu. Şaka yapmıyorum. Delirmedim. Korkmana gerek yok. Ama korksan da yapacak bir şeyimiz yok. Chloe'nin gözleri bana kilitlendi. Kaşları çatıldı, yüzündeki merak yerini endişeye bıraktı. Bense duraksamadan devam ettim. O an 2 gündür yaşadığım her şeyi baştan sona anlattım. Sesi ilk duyduğum anı, babama açılışımı, Jacob'la aldığımız silahları, marketlerde yaptığımız alışverişleri, pet shop'a gidip kediler için yaptığım hazırlıkları. Sözlerim bitince arabada bir sessizlik oldu. Chloe, dudaklarının kenarında beliren alaycı bir tebessümle bana baktı. "Sen ciddi olamazsın," dedi. "Bütün bunları zombi kıyameti için mi yaptın?" Gözlerim yoldaydı ama hissettiğim şey onun bakışının içimi delip geçmesiydi. "Evet," dedim. "Ciddi olduğumu anlaman gerek." Ama anlamadı. Hala şaka yaptığımı sanıyordu. Sesimdeki ciddiyet, anlattığım detaylar bile onun zihninde gerçeklik kazanmıyordu. Sanırım eve dönüp onlarca damacanayı, yüzlerce konserveyi, evin ortasında yükselen küçük bir erzak dağını görmeden bana inanması mümkün değildi. Eve döndükten sonra Chloe'nin de bu durumu kabullenme süreci başladı. Başlangıçta hala şaka yaptığımı sanıyordu ama evin içinde yığılı duran damacanaları, konserve kulelerini, ilaç kutularını gördüğünde yüzündeki tebessüm yerini şaşkınlığa, sonra da sessiz bir kabullenişe bıraktı. O, annemle, abimle ve diğerleriyle birlikte bu gerçeği sindirmeye çalışırken ben çalışmalarıma devam ediyordum. Çünkü biliyordum, bu sadece başlangıçtı. Hayatta kalmak için tek bir malzeme yetmezdi. Sürdürülebilirlik gerekiyordu. Depoladığım onca yiyecek vardı ama gıda bir şekilde idare edilebilirdi. Asıl mesele suydu. Onlarca damacana almıştım ama kıyametin süresi belirsizdi. O damacanalar günün birinde bitecekti. Bu yüzden evin arka terasına geçtim. Elimdeki PVC borularla ilkel ama işlevsel bir yağmur suyu hasadı sistemi kurdum. Borular yağmur yağdığında suyu toplayıp köşeye istiflediğim yarım tonluk plastik depoya aktaracaktı. Daha sonra bu suyu aldığım arıtma kapsülleriyle içilebilir hale getirebilirdik. Belki mükemmel bir çözüm değildi ama hayatta kalmamız için büyük bir adımdı. Terasın geri kalan kısmına 30 kadar büyük saksı yerleştirdim. Her birine domates ve biber tohumları ektim. Belki büyümeleri zaman alacaktı. Belki hiçbirini hasat edecek kadar yaşayamayacaktık. Ama elimden geleni yapmalıydım. Küçük bir ihtimal bile bizim için umut demekti. Ardından çatıya çıktım. Aldığım güneş panellerini tek tek monte ettim. Terin alnımdan süzülmesine aldırmadan kabloları bağladım, metal kolları sabitledim. Paneller en azından ufak cihazları çalıştırabilecek, ışık sağlayacak ve hayatı biraz olsun kolaylaştıracaktı. Su tamam, yemek tamam, ilaç tamam, silah tamam, hırdavat tamam, kendi kendime böyle fısıldadım. Listeyi zihnimde tekrar tekrar kontrol ediyordum. Ama bir ayrıntı eksikti. Akşamüstü tekrar markete gidip 50 büyük paket, ıslak mendil ve bir yığın naylon poşet aldım. Planım açıktı. Elektrikler gider, su pompaları devre dışı kalırsa hem kedilerin hem de bizim dışkılarımızı bu poşetlerde toplayıp dışarı atabilirdik. İğrenç bir senaryo ama kıyamette hiçbir ayrıntı önemsiz değildi.
Günün sonunda bedenim bitmişti. Kaslarım taş gibi, kollarım titrek, zihnim bulanıktı. Yatağa uzandığım anda göz kapaklarım ağırlaştı. Güzel karımı dudaklarından öptüm, evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun dedim. Kıyamete 5 kala evlilik yıl dönümümüz olması herhalde son güzel anılardandı. Kafam yastığa değer değmez, derin bir uykuya daldım.